Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Atık malzemelerle yapılabilecek çok güzel bir fikir göstereceğim sizlere. Öncelikle bu atık malzemelerin kullanacağım kısımlarını hazırladım. Kolonya şişesinin üst kısmını kestim. Bu işlemi yaparken lütfen çok dikkatli olun. Videoda göründüğü kadar kolay olmadı. Beni bayağı bir zorladı çünkü sert bir plastikti. Bu plastik kapları kalıp olarak kullanacağım. İçerisine alçı karışımı dökeceğim. O yüzden alçının donduktan sonra daha rahat çıkabilmesi için öncelikle bebe yağıyla yağladım. Daha sonra alçının içerisine azar azar su ilave ederek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırdım. Çabuk donduğu ve sağlam olduğu için karton piyer alçısı kullandım. Karton piyer alçısı çok hızlı donduğu için yapılan karışımın biraz akışkan olması gerekiyor. Çünkü kaba aktarırken bir anda kıvamı koyulaşıyor. Karışımı hazırladım. İçerisinde herhangi bir pütürlük kalmamasına dikkat ettim. Daha sonra hızlı bir şekilde kapların içerisine döktüm. Bu yaptığım vurma hareketi sayesinde içerisindeki alçı kaplara eşit bir şekilde yayılacak ve herhangi bir hava kabarcığı varsa onların patlamasını sağlayacak. Mumluk olacağı için ortasına boş bir mum kabı yerleştirdim. Ve bu şekilde kurumaya bıraktım. Kalan karışımı bu plastik yoğurt kabının içerisine boşalttım. Az önce belirttiğim gibi ben karışımı hazırlayıp kaplara boşaltana kadar akışkanlığı gitti. Bakın ne kadar koyu bir kıvam haline geldi. Neyse ki kabı ileri geri sağa sola sallayınca alçı iyice yayıldı. Son olarak bu ahşap boncukları da ayak görevi görmesi için alçı kurumadan dört köşesine yerleştirdim. Ve bunu da bu şekilde kurumaya bıraktım. Bu kolonya şişesini de hazırladığım alçının rengine uyumlu olması için alaçatıyla boyadım. Taş görüntüsü verebilmek için de boyanın içerisine karbonat karıştırdım. Ve bu şekilde 2 kat boyadım. Aslında bu kabın da kalıbını almak istiyordum ama içerisine alçı döktükten ve donduktan sonra çıkaramayacağımı düşündüm. Çünkü sert bir plastik ve bıçakla kesmesi gerçekten çok zor. O yüzden dış yüzeyini boyayarak alçıyla kalıp alınmış gibi bir görüntü oluşturdum. Alçı 1 saate tamamen kurudu ve kaplardan ayırmak çok kolay oldu. Ne kadar sertleşmiş görünse de kalıplardan çıkardıktan sonra hafif bir nemlilik oluyor. Birkaç saat ya da garanti olması için bir gün beklettikten sonra zımpara ve boyama işlemleri daha rahat yapılabiliyor. Koyduğum ahşap boncuklar sanırım küçük geldi. O yüzden ayaklar çok alçak oldu. Ben de birer sıra daha ahşap boncuk yapıştırdım ve bu şekilde gözüme daha hoş göründü. İyice kuruduğuna emin olduktan sonra boyama işleminizi gerçekleştirin. Çünkü nemli olduğunda alçı boyayı kusuyor. Ben alçının bu doğal rengini seviyorum. O yüzden tamamını boyamak istemedim. Sadece diş fırçası ve boyayla püskürtmeler yaparak granit efekti vermek istedim. Bunun için vizon rengi bir boya tercih ettim. Nokta nokta bir görüntü oluşturmasını istiyorsanız parmağınızı çok yavaş hareketlerle ve yakından boyayı püskürtmeniz gerekiyor. Parmağınızı sert hareket ettirdiğinizde boya çizgili bir şekilde sıçrıyor. Ben granit efektine yakın olması için nokta nokta bir görüntü yapmaya çalıştım. Ama bazen böyle sabırsız davranıp sert bir şekilde çektiğim oldu. O yüzden aralarda böyle çizgiler oluştu. Ama gözümü rahatsız etmedi çünkü onlar da doğal durdu. Zımparalanacak çok fazla kısım yoktu ama şu mumluğun kenarlarında biraz böyle çıkıntılar vardı. Oraları düzeltmek için ince bir su zımparasıyla zımparaladım. Daha sonra su bazlı ultramat vernikle vernikledim. Taş görünümlerinin mat durması benim daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden ultramat vernik kullandım. Kuruduktan sonra sanki hiç vernik atılmamış gibi görünüyor. Eğer boya kullanmıyorsanız vernik sürmenize gerek yok.
Bu kolonya şişesi minik bir vazo oldu. Devrilmesini önlemek için içerisine çakıl taşları doldurdum. Çiçeğini de yerleştirdikten sonra çalışmamı bitirdim. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz minicik de olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bugün de atık malzemeleri kullanarak düşük maliyetli bir dekor fikri verdim sizlere. Hemen hemen evin her alanında kullanılabilir ama ben bu takımın banyoda çok daha şık duracağını düşünüyorum. Hatta yanına bir de aynı bu yöntemle sabunluk yaparsanız mükemmel olur. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.